Herkese merhabalar, Merdiye Kerben. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu, jenerasyon zenginliğimizi nasıl yönetebileceğimiz konusu. Şirketlerde bazen sorunun bu olduğunun bile farkına varmadan çözüme varmaya çalışıyoruz. Bu konuyu burada incelememin nedeni de dönüşümü çoğunlukla araştırma yapan, yeniliklere açık olan sizlerden beklediğim içindir. Büyük umutlarla girilen şirketlerde çalışanlar, yönetilemediklerini düşündükleri için tutunamıyorlar ya da çoğunlukla kendileri iradeleriyle devam etmek istemiyorlar. Ama yöneticiler bu değerli personelleri neden kaybettiklerinin farkına bile varmıyorlar. Bu maddeleri inceleyerek sizlerle bir beyin fırtınası yapmak, farklı fikirlerinizi öğrenmek isterim. Ayrıca yöneticilerinize bu fikirler ışığında şirkette nasıl bir iyileşmeye gidilebileceğine dair fikir sunmanızı da sağlayabiliriz. Her nesil doğum yılı, yaşı ve topluma meydana gelen kritik olaylarla şekillenir. Bu farklılıklar her nesle benzersiz çalışma değerleri, iş ahlakı ve tercih edilen yönetme ve yönetilme yolları verir. Burada iş yerindeki kuşaksal çeşitliliğe bakarak bununla ilgili bazı faydaları ve sorunları gözden geçireceğiz. Ve işte büyüyen yaş farkına yaklaşmamıza yardımcı olacak en iyi uygulamalardan bazılarını paylaşacağım. İşe alma stratejilerinizi her jenerasyon için geçerli hale getirin. Kuşaksal çeşitlilikten yararlanmak istiyorsanız insanları nesiller boyu işe alabilmelisiniz. İş ilanlarınızda yaşı ayırt eden formülasyonlar kullanmaya bu nedenle dikkat edin. Onun yerine mesajınızı farklı adaylara hitap edebilecek şekilde oluşturun. Baby Boomers şirketinizin sektör ödüllerinden veya diğer başarılarından bahsederken, olumlu tepkiler verirken Y kuşağı kişisel gelişim fırsatları ve sosyal sorumluluk konularıyla daha fazla ilgilenecektir. Potansiyel adaylarınıza kolayca nereden ulaşabileceğinize bağlı olarak açık pozisyonlarınızı çeşitli kanallar aracılığıyla dağıttığınızdan emin olun. Baby Boomers'a profesyonel ağınızla veya yönlendirmelerinizle, Z kuşağına ise etkileşimli çevrimiçi kampanyalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sosyal medyanın işe almadaki gücünü küçümsemeyin. Tüm nesiller arasında yaygındır. 50-64 yaş arasındaki insanların %60'ından fazla en azından bir sosyal medya hesabı kullanıyor. Adayların ne aradıklarını, ne beklediklerini öğrenmek için birçok soru sormaya teşvik edin. Ardından bir adayın ve şirketin eşleşip eşleşmediğine dair geniş bir karar verebileceksiniz. Yaşa dayalı varsayımlar ve klişeler yapmaktan kaçının. Çok kuşaklı iş gücünüzden tam olarak yararlanabilmeniz için yaşa dayalı herhangi bir varsayımda bulunmaktan ve klişeleşmekten kaçının. Bunun yerine her bir çalışanınızla konuşun ve onların bireysel tercihlerini ve çalışma tarzlarını öğrenin. Yaygın önyargılardan biri yaşlı insanların teknoloji konusunda pek rahat olmamasıdır. Bununla birlikte yakın zamanda yapılan bir anket 55 yaşın üzerindeki kişilerin teknolojiyi daha genç meslektaşlarına göre daha stresli bulma olasılıklarının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Çalışanlarınızı dinleyin ve ne istediklerini öğrenin. Çalışanların ihtiyaçları hakkında yaşa dayalı yorumlar ve varsayımlar yapmak yerine her çalışanı dinlemeye ve ne istediklerini öğrenmeye zaman ayırın. Bu iletişim hatlarını açacak, birlikte daha verimli çalışmanıza yardımcı olacak ve çalışan bağlılığını artıracaktır. Güçlerini devreye sokun. Her nesil ve her bireyin farklı bilgi, beceri ve yetenekleri vardır. Herkesin güçlü yönlerine uygun görevler üzerine çalıştığından emin olun. Yöneticiler işlerinde farklı nesillerin aşması gerekebilecek engellerin de farkında olmalıdır. Tüm çalışanları en yeni teknolojiler, sektör gelişmeleri ve en iyi uygulamalar hakkında güncel tutmak için düzenli toplantılar yapın. Her çalışan için yaklaşımınızı özelleştirin. Her çalışan farklı tercihleri, hedefleri, becerileri, zayıflıkları, iletişim yolları olan benzersiz bir bireydir. Herkese aynı şekilde genellemek ve muamele etmek yerine herkese özel bir yaklaşım benimsemelisiniz. Tarzınızı her bireye göre uyarlamak daha iyi ilişkileri, daha mutlu bir çalışma alanına olanak sağlayacaktır. Farklı iletişim kanallarının tarzlarını benimseyin. Baby Boomers telefon görüşmelerini tercih ederken Y kuşağı anlık mesajlaşma ve mesajlaşma yoluyla dijital olarak iletişim kurmayı tercih ediyor. İki genç neslin de işbirliği içerisinde çalışmaktan zevk alma olasılığı daha yüksektir. Her neslin farklı iletişim tarzları olduğundan onlar için çeşitli iletişim tarzları benimsemelisiniz. Her çalışanın çalışma tercihinde olduğunu öğrenin ve bu stile uyum sağlayın. Dahası farklı nesiller birbirlerinden bir şeyler öğrenebilirler. Ortak zemin bulun. İK Başkanı George Rejan'a göre çalışanlar yaptıkları işin kuruluşun başarısı üzerindeki
değerini veya doğrudan etkisini göremezlerse kısa sürede ilgisini kaybederler ve motivasyonları düşer. 1000 yıllık nesil X kuşağı veya Z kuşağı olsun, çalışanlara onları elde tutmak için çalışmalarında sürekli bir kıvılcım vermelidir. Bir yönetici olarak her yaştan çalışan için yankı uyandıran, motive edici bir faktör bulun. Bu farklı kuşaklardan çalışanlarla birlikte çalışmaya ve motive olmaya teşvik etmenin etkili bir yoldur. Bazı ortak zemin örnekleri verecek olursak, bir bütün olarak toplum üzerinde etkisi olan işler, her yaş grubundan kişilere fayda sağlayan işler, herkes için önemli olan bir değere hitap eden işler. Esnek olun. İş yerinde farklı nesilleri yönetirken esnek olmak çok önemlidir. Görevleri atarken her çalışanın hayattaki yerini göz önünde bulundurun. Tüm çalışanları aynı çalışma saatlerini veya çalışma ortamına zorlamayın. Bunun yerine farklı kuşakların davranış ve etiğinin düşeceği, herkesin uyum kolaylığını bulabileceği daha geniş bir kurallar dizisine sahip olması gerekiyor. Örneğin genç çalışanların dış yükümlülükleri olmayabilir. Bu nedenle konferanslar, çalıştaylar veya diğer yeni deneyimler gibi fırsatlardan daha fazla heyecanlanırlar. Orta yaşta çalışanların muhtemelen çocukları, yaşlanan ebeveynleri veya ipotekleri vardır. Bu nedenle esnek çalışma saatleri ve ilerleme için fırsat isteyebilirler. Emekliliğe yaklaşan çalışanlar genellikle iş-yaşam dengesini daha fazla önemsedikleri için çok fazla eğitime ihtiyaç duymayabilirler. Bir sorun, bir danışın. Geri bildirim sağlamak için tekniklerinizi geliştirin. X kuşağı çalışanları yalnız kalmak isterken Z kuşağı çalışanları performanslar hakkında anında küçük de olsa bir geri bildirim istiyorlar. Çalışanla iletişim tarzlarını benimsemenin yanı sıra geri bildirim verme tekniklerinizi geliştirmelisiniz ve bunları çalışanların tercihlerine göre uygulamalısınız. Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek yalnızca çalışanları mutlu etmekle kalmaz, aynı zamanda etkili, anlamlı geri bildirim vermeyi de kolaylaştırır. Projeler için yaşa göre farklı ekipler kurun. Yaşa göre farklı proje ekipleri oluşturarak her neslin benzersiz güçlü yönlerinden faydalanabilir ve aynı zamanda ekip üyelerini işbirliği yapmaya ve birbirleriyle ilişkiler kurmaya teşvik edebilirsiniz. Muhtemel çelişkili fikirlere veya anlaşmazlıklara rağmen Avustralya'daki çalışanların %89'u yaşları farklı kişilerle çalışmayı tercih ediyor. Örneğin Z kuşağı bir çalışan en son teknoloji ve sosyal medya platformlarından haberdar olabilirken deneyimli bir baby boomer çalıştığı sektör hakkında paha biçilmez bir bilgiye sahip olabilir. İş yerindeki kuşaksal çeşitlilik hem işverenler hem de çalışanlar için zorlayıcı olabilirken aynı zamanda onu benimseyen şirketler için güçlü bir rekabet avantajı da olabilir. Bazı şirketler hem mentörleri hem de mentörlere fayda sağlayan nesiller arası mentörlük programlarına sahiptir. Bu tür programlar iş yerinde çeşitliliği ve katılımcılığı artırmaya yardımcı olabilir. Nesiller arası işbirliğini teşvik edin. Çalışanlar iş yerlerinde diğer nesillere kıyasla kendi yaşlarındaki insanlara daha fazla işbirliği ve sosyalleşme eğiliminde olabilirler. Yaş gruplarının birbirlerinden öğrenmesine yardımcı olmak için şu yöntemleri deneyin. Nesiller arası rehberlik geliştirin. Her çalışana farklı bir yaş grubundan ortak atayın ve bilgilerini paylaşmak için sık sık buluşmaları için onları teşvik edin. Daha genç çalışanlar bir bilgisayar programı hakkında az bilinen bazı özellikleri paylaşabilirken daha yaşlı çalışanlar yıllar içerisinde öğrendikleri endüstri ipuçları ve püf noktalarını verebilir. İşbirliğine dayalı projeler oluşturun. Ekip oluşturma etkinlikleri için projeler veya gruplar atarken her yaştan çalışanı dahil edin. Karma yaş ekipleri ön yargıyı azaltır ve farklı nesillerden çalışanların çeşitli becerilerinden yararlanır. Şirket dışı geziler planlayın. İş sonrası ilişkiler veya bir ekip oluşturma etkinliği için dışarı çıkmak, çalışanların resmi iş ortamı dışında birbirlerini tanımaya yardımcı olur. Bu ekip üyelerinin birbirlerine yaşa doğru klişeler yerine bireyler olarak görmelerine yardımcı olur. İlgi gruplarından kaçının. Bu nesil farkını daha da kötüleştirir. Bunun yerine her yaştan ekip arkadaşlarıyla bağlantı kurmayı teşvik edin.